Kime sorarsanız sorun, en sevilmeyen ev işi mutlaka ütü yapmak olacaktır. Tekstil sektörünün gözbebeği son ütücüler içinse bir hayat şeklidir ütü. Yaz kış demeden yoğun buhar altında çalışan bu gizli kahramanlardan biri de Fahri Kaynak. İsmim Fahri Kaynak. 20.02.1976. Niksar Tokat doğumluyum. Çocukluğum orada geçti. Orada büyüdüm. Annem babam halen orada. Biz 6 kardeşiz. 5 erkek, 1 kız. Hepimiz İstanbul'dayız. Baba bak Aras gelmiş. Bak. Bak Aras gelmiş. Yazları yaylarda, yükseklerde, serin ortamda. Kışında köyde değil, daha çok oğa yakın, alçakta, sıcak yerlerde. Çocukluğum hep böyle geçti. Daha sonra büyüdük. Onların hepsinden vazgeçtik. Sadece köyde kaldık. İşte okula başladık. Ortaokulu bitirdim. Son oldu zaten okul hayatım. Daha sonra babamla beraber yardım etmeye başladım. İşte tarlaya git. İşte tarımcılık vardır. Soğan olsun, tütün olsun. Bunların hepsi bize mevcuttur. Babama yardım ettim. İşte yaş oldu 18-19. Daha sonra abimler telefon açtı. Artık gelsin diye. Büyük bir firmada tekstil sektörüne atıldık. O günden bugüne tekstil sektöründeyim. Son ütücü olabilmek öyle sanıldığı gibi kolay değil. Son ütüden önce pek çok ütü parkuru bulunuyor ve işçiler sektöre girdiklerinde ancak bu parkurları tek tek aşarak son ütücü olabiliyorlar. İlk önce tabii ki ara ütüne gelmek lazım. Kumaşa göre ütünü iyice ayarlaman lazım, buharını ayarlaman lazım. Bu zamanla olacak bir şey yani. Bunu zamanla işte dediğim gibi 3 ay kolda, 6 ay omuzda, daha sonra dış kolda. Bunu zaten yapa insan öğreniyor. İlk omuzdan başladık. Omuz sadece presle ilgili. Daha sonra kolda gerekli olarak pres değil de ütüyle işimiz vardı bizim. Kol dikiş, bu iç dikiş, dış dikiş. Ütüyle gereken işlemi gördük. Sonra dış kolun devamındaki dikişi ütüyle tamamıyla molaları gidermek amacıyla. Daha sonra presle bu forma olayını verdik ceketimize. Tabii ki önce dışı öğrenmeden önce ilk önce bizim işimizde önemli olan astarı bilmektir. Astar ütüsünü güzelce yapmamız. Mostradan başlayıp dikiş gereken kırıkları su vurup güzel ütüyle alabilmek. Mesela kumaşa göre buhar farklılaşıyor. Bunun vanamız var. Vanamızı ayarlayabiliyoruz. Her kumaşa aynı buharı kullanamıyorsun. Aynı ısıyı kullanamıyorsun. Bunu öğrenmek kolay değil. Astardan sonra rutuşa geldi sıra. Rutuşta da iyileştikten sonra tamamıyla kendimi geliştirdikten sonra bütün kumaşlarda ceket olsun, işte atıyorum elbise olsun, etek olsun, pantolon olsun hepsini bütün ütüsünü öğrendim. En son yakada da pres var. Daha sonra presin erişemediği yerlerde el ütüsüyle müdahale ediyoruz işimize. Güzel yaka formumuzu verip işimizi kalite kontrole sevk ediyoruz. Kalite kontrolde gerekli kontroller yaptıktan sonra dikimde veyahut da ütüde herhangi bir problem gördüğü takdirde bize geri dönüyorlar zaten. Biz de aynen bakıyoruz. Dikimse dikim üretime gönderiyoruz. Yok ütüde bir problem varsa ütüde gereken işlemi yapıp tekrardan kaliteye sevk ediyoruz işlerimizi. Son ütücülük üretimden çıkan işi gereken operatörlerden geçerek gereken formları vermek, işimizi düzgün bir şekilde ütülemek. Çünkü
İşin bir ütülü, bir ütüsüz halini bir gördüğümüz zaman ütünün işe ne kadar bir fark yarattığını görmemiz çok mümkün. Gereken operasyona tek tek geçtiğimizde bütün dikişler, bütün molalar gittiğinde iş o kadar güzelleşiyor ki yani insan çok beğeniyor. Hiç beğenmediğin bir malı ütüden çıktıktan sonra yani çok mükemmel bir hale geliyor. Gereken formları verdiğimizde gerek yakaya olsun, gerek kavadoraya olsun, gerek aslara, gerek bedene gereken formları güzelce verdiğimiz zaman işte o zaman ceket haline geliyor. Pantolon haline geliyor. Elbise ise elbise haline gelir ama son ütüsüz yani giyim bir şey olmaz yani. Ama son ütüye girdikten sonra ve son ütüye gereken formları verildikten sonra o iş muhteşem bir hale gelebiliyor. İşi gösteren son ütüdür. Fahri Bey, işine olduğu gibi eşine de büyük bir aşkla bağlı. İlk görüşte sevdiği eşi de kendisiyle aynı sektörde çalışıyor. Eşimle askere gitmeden önce İstanbul'a geldiğimde tanıştım. 95 yıllarında. Bir gün pazar günü evde oturuyorduk. Ben o abimlerde kalıyordum. Kapıyı açtım. Eşimle ablası. Buyur ettik içeri. Hoş geldiniz diye. O günden işte birkaç defa da ben buraya geldim. Kayınpederimle o zaman abimlerle beraber. İşte görüşüp tanıştırken en son numarasını istedim ben hanımın. İş yerinin numarasını verdi bana. Birkaç defa görüştük. Sonra birkaç defa çıktık, gittik, görüştük. En son askere gitmeden önce sözlendik. Babama dedim böyle baba gel iste. Ne olur ne olmaz. Askere gittiğimde ben sözlüydüm zaten. 2 sene bana sözlü kaldık. Asker dönüşünde 98 askerden sonra evlendim. 2. ayın 22'sinde. İsmi Ayşe Kaynak. Ceyhan'dı, onu Kaynak yaptık. Daha sonra oğlum oldu. Yunus Emre Kaynak 99'da. Daha sonra kızım oldu 2000 yılında. Ayca Fatma Kaynak. Daha sonra da küçük kızım dünyaya geldi. Beyza Kaynak. O da 2006 doğumlu. 5,5 yaşında. Bu şekilde birdik, 2 olduk. 2'lik 5 olduk. Allah veriyor. Gönlümüze göre inşallah. Niye kızdın? Sen sanatçı olur ha. Hadi kızım. Abi gel. Eşim şu an çalışıyor. Birlikte çalışıyor. Zaten hayat tek başına zor. Çünkü çocuklar okuyor. Şimdi ortada da seneye 2 sene sonra liseye başlayacak. Peşinden diğeri başlayacak. Tabii ki masraflar yani tek kişi yetişemiyoruz maalesef. Hızlıdan kaç bekliyorsun? 5. Fahri Bey'in müdürü Ahmet Özen, son ütücünün tekstil sektörünün olmazsa olmazı olduğunu söylerken, Türkiye için tekstil sektörünün nedenle önemli olduğunun da altını çiziyor. Fahri kardeşimiz 8 aydır bizimle beraber çalışıyor. İşletmemizde ceket bölümünün son ütü bölümünde çalışmaktadır. Son ütü terzinin aynasıdır. Son ütü olmazsa olmaz. Cekete son şeklini veren son ütüdür. Fahri Bey iyi firmalarda çalışmış. Bu işi iyi bilen cekette rutuş dediğimiz kısımda çalışıp, son ütüde rutuş dediğimiz kısımda çalışıp cekete şekil veren bir işi yapmaktadır. Hadi. Fahri Bey için gün oldukça erken başlıyor ve her sabah ailesiyle birlikte kahvaltı yapmadan evden çıkmamaya gayret gösteriyor. Buyurun. ...8'e 20 kadar iş yerinde oluyoruz. İş yerim yakın zaten. 8'de iş alıyoruz. İşe başladığımız zaman herkes gerekli kısımda zaten gereken işlemini yapıyor. Onda çaya çıkıyoruz. 15 dakika çay paydosumuz. 10 çeyrekte tekrar iş başı zilimiz başlıyor.
Saat 1'e 10 kala yemeğe çıkıyoruz. Bir de üretim bölümümüz yemeğe çıkıyor. 2 bölüm halinde yemeğe çıkıyoruz. Arkadaşlarımızla çayımızı içiyoruz. Sohbetimizi yapıyoruz. İşte şakalaşıyoruz gerektiği zaman paylaşımımızda. 1.30'da iş başımız. Üretim 1.40 13.40'da. Tekrar öğleden sonra işe başlıyoruz. Gerektiği yerlerde pantolon gelebiliyor bazen ütümüze. Pantolon paça bilesini basıyoruz. Kemerini yapıyoruz. Daha sonra 16.30'da çay patozumuz var. Tekrardan öğleden sonra. Tekrar bir daha çay çıkıyoruz. 16.45'te tekrar işbaşı 15 dakika aramız var. İşbaşı yaptıktan sonra herkes için devam ediyor, başlıyor. 19'da mesaimiz bitmiş oluyor, günlük mesaimiz. Eğer fazla mesaimiz olursa bunu zaten ustamız, gerekli şeflerimiz bize bildiriyorlar zaten. Bundan dolayı bu şekilde devam ediyoruz. Son ütücülerin bulunduğu ütü parkurunda ürünler artık son kez elden geçirilip, ütülenip paketlenmeye hazır hale getiriliyor. Bir son ütücü aslında kendisinden önceki üretim aşamalarının tüm sanatını ortaya çıkarıyor olduğu için büyük önem taşıyor. Ahmet Özen bize Fahri Bey'den önce bir ceketin hangi aşamalardan geçtiğini anlattı. Tekstil imalatı üretimi. Çalıştığımız firmadan bize zipli dosya halinde kalıplar atılır. Kumaş, bütün malzeme, ürünler bir arabada firmamıza sevk edilir. Firmamıza gelen kumaşlar zipli dosya plotter'ımızda açılarak kalıp incelenir ve kalıp yazıcıdan çıkartılır. Daha sonra kumaşlarımız kesim masalarına serilerek çizilen pastal üzerine konup kesim aşaması yapılır. Kumaş kesildikten sonra kumaşın malzemesi dediğimiz kumaşın iç malzemesi adeta bir binanın demirleri mesabesinde olan tela beslemeleri kesilerek kumaşın parçalarına monte edilir. Bu monte ediş sıcak tela presinde yapılmaktadır. Kumaşın cinsine göre malzeme kullanılmaktadır. Bu beslemeler yapıştırıldıktan sonra bunun çizim aşaması ve regolası vardır. Regola edildikten sonra ceketin mostura kısımları, petoları çizilir. Kesilmiş olan ürün bedenler beden bantına, kollar kol bantına, astar bantına olmak üzere 3 aşamalı bantta imalata sokulur. İmalatta sırasıyla önün sasonun vurulması, petonun vurulması, filoto makinesinde ceplerin vurulmasıyla ön tamamlanır. Öne falta dediğimiz parça monte edilir. Hazırlık kısmında ceketin arkası 2 parçadır. O dikildikten sonra yancı dediğimiz arkadaşlar ceketin ön parçasıyla arkasını çatarak kolsuz hale getirmektedirler. Astar bantında ceketimizin astarı hazırlanır. Kol bantında ceketin kolları hazırlanır. Daha sonra montaj dediğimiz mostura vuran arkadaşlarımızla astar ve ceketin ön kısmı birbirine monte edilir. Monte edildikten sonra ceketin vatkaları vatka presinde yapışır. Yapıştıktan sonra kol takma ve kaynarızma yapma bölümüne gider. Kollar takıldıktan sonra ceketin astar kısmı kaynarızması kapatılır.
Daha sonra ilik aşamasına geçilir. İlikleri açıldıktan sonra ceketin üzerinde kalmış olan bilimum, iplik, çeşitli parçaları, tozları ablalarımız temizlerler ve ondan sonra ceket ütüleme aşamasına geçer. Ütüleme aşamasında ceketimizin ilk önce iç kavalora dediğimiz presimize girer. Daha sonra kol dirseklerine bastırırız. Daha sonra preslerimizde omuz kısmını basan presimiz vardır. O omuzu, vatkayı ve kolun tepesine bastıktan sonra yaka babında manken dediğimiz bir presle ceketimizin yaka kısmı arkaya çevrilerek düğmenin atımına kadar olan yakanın şekli ortaya çıkarılır. Daha sonra ceketimizin arka kısmını ütüleyen dik preslerimiz vardır. Ayakta giydirdiğimiz manken gibi olan dik preslerimize ceketin arkası basılır. O presten sonra onun yanında bulunan göğüs kısmımıza hem formunu verecek hem de şeklini ortaya çıkaracak olan göğüs presimiz ceketlerimizin ön kısmına basmaktadır. Ondan sonra rutuş bölümü dediğimiz paskaralara, el ütülerine işimiz geçer. İlk önce ceketimizin astarını ütülemekteyiz. Daha sonra kollar ütülenmekte. Daha sonra kolların pazı kısmı dediğimiz yere kavadura dediğimiz arkadaşlarımız ceketin kol kavadurasını yaparak rutuşçularımızın eline geçer. Rutuşçularımız cep kapaklarının izlerini ve ceketin sağında solunda kalmış herhangi bir kırışık varsa onları alarak ceketimize form verirler. Daha sonra ceketimiz yaka yuvarlamaya girerek yakada şeklini aldıktan sonra askısına takılarak giyime hazır hale gelmiş olur. Ve son ütücüler gerçekten yapılan bu dikim esnasında finişte oldukları için ceketin üzerinde bulunan her türlü hatayı görebilirler. Cekette olmazsa olmazımızdır. Cekete şekil veren arkadaşlarımızdır. Onlara minnettarız. Bak değecek. Ütü parkuru zor olduğu kadar tehlikeler de içeren bir çalışma düzenine sahip. Ürünün yaydığı yoğun buhar ve ısı, çalışanların çeşitli kazalar yaşamasına sebep olabiliyor. İşimizin zorlukları ayakta çalıştığımız için akşama kadar ayaktayız. Sabah 8, akşam 7 ama onu da aşıyoruz zaten. Kazalar elbette ki işte büyük bir firmada çalışmıştım ben. İşte kolda çalışırken bir anda çekemiyorum elimi. Pres kapanmış elime, kol presi. Çekemiyorum, sonra arkadaş beni çekti. Ayağımı vurdu da pres kalktı yani. Kazalar elbette ki olabiliyor. Mesela yaka presinde bazen dalgınlığa geliyorsun, ütü değiyor. Veya buhar borusunu değiyorsun açık olan yerde. Zaten izolasyonlar da kapalı. Kaza olabiliyor yani. Pek çok meslek sahibinin ömür boyu karşılarına çıkacak mesleki deformasyonlara sahip oldukları yadsınamayacak bir gerçektir. Bir son ütücü olarak Fahri Bey ise pantolon ütüsü konusunda oldukça hassas. Şu ikimiz montlar aynı az önceki fanın mantığında öyle geleceğim diyor. Evimizin içinde benim gerekli
Ütü ihtiyacımı eşim karşılıyor zaten. Tabii ki tek bir şey hariç. Pantolon. Pantolonda da biliyorsunuz iz olayı var. Onda çift iz olduğu zaman ben sevmiyorum o olayı. İşimden dolayı onda. O yüzden evde sadece pantolonumu ben ütülüyorum. Diğer ütü ihtiyacımı eşim karşılıyor. Mesela bazı arkadaşlarımız olsun, arkadaşlarımızı bazen bakıyorum çift çiz yapmış, mesela kumaş parlatmış. Diyorum ya şunu düzgün ütüle. Ne biçim giyiyorsun? Adam bir şey demiyor tabii ki yani çünkü fazla ilgilenmiyor işte ama ben kumaş pantolon mutlaka tekiz artı düzen olması lazım. Şimdi eşimle birlikte bir giyinme mağazasına gittiğimiz zaman ihtiyacımız karşılamak amacıyla her şeyi kolay kolay beğenmiyorum. Eşim de bana diyor zaten çok titizsin diye. Bu da herhalde mesleki durumumdan dolayı. Bazı işlere bakıyorsun dikiş aralıkları daha geniş. Yani bizde öyle değil. Daha sık olması lazım. Ütüsünün güzel olması lazım. Dediğim ben size bedenin tam oturması lazım. Ben bakıyorum bazen bedenleri daha bol. Ütüsü bozuk. Yani bunlar tabii ki herhalde mesleğimizden dolayı kabul etmiyorum yani. Güzel olması lazım. Işıltılı elbiselerin, pırıl pırıl gömleklerin, her ipliğe özenle dokunmuş ceketlerin tasarımcılarına, markalarına, vücudumuzdaki duruşlarına dikkat ediyoruz satın alırken. Oysa bilmediğimiz bir şey var. Özenle hazırlanmış bu kıyafetlerin sanatını ortaya çıkaranların isimleri. Son ütücüler. Çünkü her dikişin, her tasarımın güzelliğinin ortaya çıkması için iyi yapılmış bir ütüye ve Fahri Bey gibi son ütücülere ihtiyacı vardır. Bir gün deneme aldılar beni. Ben söyledim zaten. Bak dedim abi. Ben dedim hiç acemiyim. Hiç tekstil dedim çalışmadım. Tamam dedi gel sen. İşte dedim ilk omuzdan başladık. Ondan sonra o gün omuzda çalıştım gün boyu. Tamam dedi evraklarını yaptır gel. Yavaş yavaş işte 3 ay omuzda, işte 3 ay alt kolda, 3 ay üst kolda, 3 ay ondan sonra kavadurada. Zaman içinde beni bir senede beni bütün operasyonlara hazırlamada alıştırdı. Daha sonra bir iki sene sonra zarfında dediğim gibi astara beni alıştırdı. Bana her zaman demiştir yani arayan değil aranılan adam ol. Ve şu anda onun ekmeğini yiyorum ama o zaman kızıyordum ona. Çünkü bazen iş olmadığı zaman Kenan abi bana diyordu Fahri boş ver sen. Sen bakıyorsun ama öylesine bakma. İşi öğrenmesine bak. Bazı arkadaşlarımız boşta oturuyorlar orada. Ona bir şey demiyordu. Fahri gel öğren. Niye ben diyordum. Niye ben ya? Niye ben? Ama şu an anlıyorum ki tabii ki hep benim içinmiş yani. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu an çalıştığım iş yerinde mutluyum. Arkadaşlarımla ortamım güzel. Patronlarımla ilişkilerim güzel. Şefimle ilişkim güzel. Yani işimi de seviyorum açıkçası. Yani dediğim gibi sabah 8 akşam 7 zaten gece çalışma hayatını sevmiyorum. Bundan dolayı işimi de seviyorum yani. İşimde de yani gerekli her türlü operasyonda geçirdiğim için hiçbir problem yaşamıyorum. İşimden mutluyum, huzurluyum şu an itibariyle.